İyi geceler efendim. Canlı yayınımıza hoş geldiniz. Konuğum Yıldırım Koç hocamız. Merhabalar hocam. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun hocam. Hocamla biz bir süredir tarihin derinliklerine doğru iniyoruz. Özellikle sol sosyalist, komünist kesimle ilgili tarihin derinliklerinden hocamızın da yaptığı çalışmalar eşliğinde bulabildiklerimizi paylaşıyoruz. Bunlar tabii ki Türkiye'deki sosyalist, komünist kendisine olarak tarif eden insanlar açısından hakikaten çok önemli, çok dikkat çekici. Buradaki tabii amaç tarihsel gerçekleri gün yüzüne çıkarmak, anlayabilmek. Amacımız bu. Hocam ben son sizin yazdığınız kitaplardan birini şöyle tekrardan göstereyim. Tabii ki bugün konumuz bu aslında. Özellikle hocam sizinle bir süredir konuşuyoruz. Sovyetler Birliği'nin daha doğrusu Sovyet Rusya'nın sosyalizme geçişiyle beraber Türkiye'nin de etkilenmesi olayı var. O tabii orada Türk Cumhuriyetleri var. Osmanlı yıkılmadan önceki dönemden itibaren bazı bağlantılarımız var oradaki Türklerle. Şimdi hocam bu dikkat çeken konulardan biri de hani benim irdelemek istediğim dönemin iddiatçılarının Rusya ile ilişkileri nasıldı? Sovyet Rusya ile ilişkileri nasıldı? Sovyetler Birliği kurulmadan önce, hani devrimden önce diyelim, bu ilişkilerin altyapısı var mıydı? Özellikle mesela Enver Paşa diyelim ki, Enver Paşa, Talat Paşa, bu insanlar tabii ki bir çözüm arıyorlardı ama hani Rusya ile sadece ittifak mı yapmak istiyorlardı ya da sosyalizm altyapısı da onlarda var mıydı? Bu iş nasıl başladı? Onların iddiaçıların Sovyet Rusya ile ilişkileri ve altyapısı nasıldı hocam? Buyurun. Şu İttihatçılar da vatansever insanlar. Özellikle Talat Paşa, Enver Paşa, Cemal Paşa. Yani İttihat Terakki'nin başındaki o üç kişi ve diğer kadrolar. Yani Kara Vasıf Bey, Kara Kemal Bey, Muhittin Bey. Bunlar hep vatansever, namuslu. Açıkçası belli hataları olmuş olsa bile niyetleri konusunda hiçbirimizin kuşkusunun olmadığı insanlar. Birinci Dünya Savaşı'na giriliyor, maalesef kaybediliyor ve onun arkasından Enver Talat ve Cemal Paşalar galiba denizaltıyla İstanbul'dan ayrılıyorlar ama boş durmuyorlar. Kafalarında da ittifak arayışı var. Yani kimlerle işbirliği yaparak bu Osmanlı Devleti'nin ortadan kaldırılması doğrultusundaki çabaları engelleyebiliriz. Çok da gerçekçiler. Dünyayı izleyen insanlar bunlar. Yani bugünkü politikacılardan çok daha iyi izliyorlar. O günün sınırlı olanaklarına rağmen dünyadaki gelişmeleri, Japonya'daki gelişmeleri izliyorlar, Amerika'yı izliyorlar filan. Kafalarında da bir tek çözüm var. Türkiye'nin Anadolu'nun kuzeyinde bir iktidar değişikliği olmuş. Bu iktidar değişikliği yapılan gizli antlaşmaları açıklamış. Batı'ya karşı bir tavır içinde. 1918 yılında aralarında Amerika Birleşik Devletleri'nin, İngiltere'nin, Fransa'nın da bulunduğu 14 ülke bu Sovyet Rusya'ya saldırmış. Yani Sovyet Rusya'da iktidara gelenler hem beyaz ordularla, Denikin'le, Wrangler'le filan çarpışıyor, hem de 14 ülkenin askeriyle çarpışıyor. Ortak düşmanımın düşmanı dostumdur diye bir anlayış var. Çok gerçekçi bir analiz yapıyorlar. Analizlerinde vardıkları nokta şu: Sovyet Rusya özellikle İngiltere ve Fransa'nın sömürgelerindeki Müslümanların örgütlenmesinden ve o sömürgeci devletlere karşı ayaklanmasından yarar sağlayacak bir çizgi istiyor. Böyle bir imkanı var mı bizim Cemal Paşa'nın, Talat Paşa'nın, Enver Paşa'nın? Var. Çünkü Osmanlı İmparatorluğu devrinde yani savaş yıllarında, onun öncesinde bu eski, daha doğrusu o dönemki sömürgelerde Müslümanlar arasında belli bir itibarları var. O zaman düşündükleri şu: bir, önce Talat Paşa'nın önderlik ettiği bir İslam İhtilal Cemiyetleri İttihadı kuruyorlar. Yani İslam İhtilal Dernekleri Birliği kuruyorlar. Bunun amacı İngiltere ve Fransa'nın sömürgelerindeki halkı bu emperyalist güçlere karşı ayaklandırmak. Bu ara İstanbul'da
İttihat Terakki'nin ikinci derecede adamı diyebileceğimiz Kara Kemal Beyler, Kara Vasıf Beylerin çabalarıyla İstanbul'da Karakol Cemiyeti kuruluyor. Bunlar Sovyet Rusya'dan belli kişilerle ilişkiye geçiyorlar. Bir yardım sağlamaya falan çalışıyorlar. Fakat yaptıkları anlaşma Mustafa Kemal Paşa tarafından kabul edilmiyor. Çünkü bu anlaşmada ilişkiler eşitlik ve karşılıklı saygı temelinde değil, Anadolu'daki mücadeleyi Sovyet Rusya'nın mücadelesine bağımlı kılan bir anlaşma. Birkaç Hı hı. bölümünü okuyayım. Tabii. Anlaşmayı yapan taraflar gerek memleketleri içindeki karşı ihtilallerde ve gerek dıştaki Batı Avrupa istilacı hükümetlerine karşı bütün vasıta ve kuvvetleriyle yek diğerine yardım etme esası içinde koruma ve saldırmaya ilişkin bir sözleşme aklederler. Anlaşmayı yapan tarafların bu anlaşmayı yapmaktaki başlıca amaçları bütün İslam ülkelerinin Batı Avrupa emperyalistlerinin boyunduruğundan kurtulması. Bu Sovyetlerin işine gelecek bir şey. İran, Arabistan, Mısır, Hindistan ve benzeri gibi İslam ülkelerinde Batı Avrupa'daki emperyalist burjuva hükümetlerine ve bilhassa Asya ve Afrika'da İngiliz emperyalistlerine karşı mücadele. Çünkü bu Hı dönem hı. İngiltere Sovyet Rusya'ya saldırıyor. Onun ötesinde bu gayeye ulaşmak için Rusya Sovyetleri Cumhuriyeti zikri geçen Türkiye İhtilal Teşkilatı'na silah, mühimmat ve para vesaire tedarik ve temini hususunda kemaliyle ibrazını taahhüt eder. Türkiye İhtilal Teşkilatı bu anlaşmanın imzasından sonra silah, mühimmat ve para ihtiyacını Rusya Sovyetlerine bildirecek ve adı geçen Sovyetler bu istenilen şeyi ihmal göstermeden kabul ve yerine getirecektir. Kritik nokta şu: zikri geçen Türkiye Teşkilatı, yani örgütlenmeye çalışılan Anadolu direnişi, Rusya Cumhuriyeti'nden isteyeceği miktarda silah ve Rusya Cumhuriyeti'nden isteyeceği miktarda silahlı askeri kuvveti Beyaz Ordular, Denikin, Kolçak ve Rusya Sovyetleri Cumhuriyeti diğer düşmanlarına karşı harp etmek için hazırlamayı taahhüt ederler. Yani Sovyet Rusya'nın istediği miktarda askeri birlik oluşturacak ve bu askeri birlik Sovyet Rusya'daki yabancı güçlere ve Beyaz Ordulara karşı çatışmayı kabul edecek. Türkiye Geçici İhtilal Hükümeti'ni temsil eyleyen Karakol Cemiyeti İhtilaliyesi filan diye ondan sonra devam ediyor. Yani buradaki ilişkide Sovyet Rusya'dan yardım alınacak ama Sovyet Rusya'ya bağımlı bir mücadele öngörülüyor. Bu Hı son hı. derece iyi niyetle yapılmış, çaresizlik içinde Sovyet Rusya'ya teslim olunmuş bir anlaşma. Ama Mustafa Kemal Paşa bu anlaşmayı yırtıyor, reddediyor filan. Bu süreçte Enver Paşa'nın ve Talat Paşa'nın bazı girişimleri var. Bolşevik Partisi'nden önemli bir adam Radek. Bu dönemde Almanya'da hapishanede bulunuyor. Talat Paşalar bu Radek'le birkaç defa görüşüyorlar ve Radek bunlara Moskova'ya gidin diyor. Bunun üzerine Enver Paşa 2 defa gitmeye çaba gösteriyor ama çeşitli nedenlerle engelleniyor. 3. kez gittiğinde Moskova'da Lenin'le görüşüyor. Sovyet Rusya'nın Anadolu'ya ve Enver Paşa'ya bakışı şöyle: bir, Boğazları çok önemsiyorlar. Çünkü Hı hı. anımsanacağı üzere hani Birinci Dünya Savaşı'nın başlaması da zaten bizim Yavuz ve Midilli adını verdiğimiz 2 Alman gemisinin Karadeniz'e çıkıp o dönemki Rus Çarlığı'nın limanlarını bombalaması, Rusya'nın ve daha sonra Sovyet Rusya'nın güvenliğinde Çanakkale ve İstanbul boğazları son derece önemli. Onun için Enver Paşa'yı bir kere bu nedenle önemsiyorlar. İleride bir biçimde buralardan bir zarar gelmesin diye. İkincisi, gerçekten İngiltere filan 1920 Kasım'ına kadar saldırdılar Sovyet Rusya'ya. 14 ülke. Bir de Beyaz Ordular var. Bu saldırı sürecinde şunu gördüler: emperyalist ülkelerdeki hareketi, anti-emperyalist hareketi güçlendirebilmek, hatta geliştirebilmek için bu ülkelerin sömürgelerinden aktarılan kaynağı kesmek gerekiyor. Çünkü bu ülkelerin sömürgelerinden emperyalist ülkelere
kaynak aktarılırsa bu aktarılan kaynaklar bu ülkelerin işçi sınıflarını sistemle bütünleştirmede kullanılıyor. Ordular da bu işçilerden filan meydana geliyor. İkincisi biraz da oralarda meşgul etmek istiyorlar. Enver Paşa'dan beklentileri Fransa ve özellikle İngiltere, Doğu Halkları Kurultayı'nda özellikle İngiltere vurgulanıyor zaten. İngiltere sömürgelerinde anti-emperyalist, bağımsızlıkçı hareketlerin örgütlenmesi, böyle bir beklentileri var. Bir de kafalarında Mustafa Kemal Paşa'yı muhtemelen Enver Paşa, Talat Paşa da ilk başta çok küçümsüyor. Sarı Paşa diyorlar ona. Mustafa Kemal Paşa'nın yanındaki herkes aşağı yukarı iddiatçı. Bir kısmı Talat Paşa ile iyi ilişki içinde, bir kısmı Enver'in adamı, bir kısmı Cemal Paşa'nın adamı. Mustafa Kemal Paşa'nın Cemal Paşa ile ilişkileri daha iyi eskiden beri. Anadolu'ya geçtikten sonra Talat Paşa da çok saygılı davranıyor. Mustafa Kemal Paşa da yazışmaları var. Talat Paşa'ya karşı çok saygılıdır. Ama Enver Paşa'nın böyle hala tepeden bakan bir havası var. Hatta böyle bir mektubunda işte geliyorum falan falan diyor. Sovyet Rusya güneyini garantiye alma çabası içinde henüz gücünün ne olduğunu tam anlamadıkları, pek güvenmedikleri Mustafa Kemal Paşa'ya bir alternatif olarak da Enver Paşa'yı kullanmak istiyorlar. Burada ellerinde bir model var. 1919'da Macaristan'da Bela Kun isimli bir komünistin önderliğinde bir komün kuruluyor. Nasıl kuruluyor? Birinci Dünya Savaşı'nda Avusturya Macaristan İmparatorluğu'yla Rus Çarlığı savaştığında Rusya'nın elinde Macar savaş esirleri var. Bu Macar savaş esirlerini askeri birlik haline getiriyorlar, eğitiyorlar. Bunlar Macaristan'a girerek orada komünistlerin önderliğinde bir şey kuruyor, Sovyet kuruyorlar. Kafalarındaki seçeneklerden biri de 60-70 bin dolayında olduğu tahmin edilen Osmanlı savaş esiri var. Bunları örgütleyebilirsek, bunlar da memleketlerine dönmek için bu örgütlenme içinde yer alırlarsa, Enver Paşa da bunların başına geçerse, Anadolu'daki Mustafa Kemal hareketi başarısızlıkla sonuçlanırsa, bizim de desteğimizle Anadolu'ya Enver girer ve dediğimizi yapar. Çünkü Enver'in başka gücü yok. Böyle bir Hocam süreç bir şey yaşıyorlar. kafama takıldı. Benim şey kafama takıldı bu savaş esirleriyle ilgili. Savaş esirlerinin eğiterek mi buna yol açacaklar? Çünkü onlar zaten hani savaş esiri, Türkiye'nin aleyhine bir hareket yapmak üzere değil de hani bu Kurtuluş Savaşı'nda bir Türkiye'ye bir destek ordu sanıyorum yollamak istiyorlar. Ya da o savaş esirleri bu destek ordunun içinde mi yer alacak yoksa hani sosyalizmin kurulmasında mı bir altyapı oluşturulacak ya da ikisi birden mi? Şöyle, savaş bittikten sonra hemen bu savaş esirlerini geri göndermiyorlar. Benim babamın babası, dedem, Birinci Dünya Savaşı'nda Ruslara esir düşüyor. Hazar Denizi'nin ortasında bir ada var, Yılanlı Ada dedikleri. Orada 3 yıl kalıyor. Rus devriminden sonra mesela serbest bırakmıyorlar. O kaçıyor. O adayı sahile bağlayan bir köprü varmış. O köprüde bir arabanın altına saklanarak kaçıyor. Ondan sonra Tokat'a kadar geliyor. Hemen bırakmıyorlar ve savaş esirlerinin Türkiye'ye iadesinde, dönmelerinde biz böyle bir alay kuruyoruz. Buna katılın deniyor. Yani öyle ciddi bir komünistlik eğitimi falan yok. İşte Anadolu'ya gideceksiniz. Orada da bir mücadele var. Böyle bir anlayışta. O süre içinde bir sürü insan da kaçıyor. Yani o ilk başlarda 60-70 bin olan insan sayısı zaman içinde 10 binlere filan iniyor. İlk başta ciddi bir birlik oluşturuyorlar. Fakat o da Ermenilerle bir çatışma sonrasında epi dağılıyor. Anadolu'ya geçen bizim Kazım Karabekir Paşa'nın kitabından, İstiklal Harbimiz kitabından öğrendiğimiz sayıları 300-500 civarında. Kazım Karabekir Paşa da onları Anadolu'daki çeşitli birliklere dağıtıyor. Evet, yani savaş esirleri çünkü Türkiye'ye geldikten sonra Rusya'nın lehine çalışacak değil. Yani böyle bir hani kurgu nasıl olabilir onu merak ettim ben. Kaçtıktan sonra bitmiştir o iş. Yani bu da sağlıklı bir şey değil. Bir de şeyi soracaktım. İşte Enver Paşa'nın kurmayı düşündüğü ordu hani Kurtuluş Savaşı'na destek amacıyla böyle bir ordu planlanıyor. Şimdi başlangıçta Atatürk hani sizin kitabınızdan okuduğumuz kadarıyla Atatürk buna olumlu yaklaşıyor. Çünkü Rusya'nın bir savaş deneyimi var.
Sonuçta oradan gelecek insanların bu konuda belki bir yetiştirilmiş olacağını düşünüyorlar, faydası olabileceğini düşünüyor veya. Ama daha sonradan işte İsmet Paşa itiraz ediyor sanıyoruz, değil mi hocam? Ali Fuat Cebesoy'un bazı yaklaşımları var. Farklı yaklaşımlar ortaya çıkıyor. O konuda ne söylemek istersiniz? Yani böyle bir ordu faydalı olur muydu, olmaz mıydı? Şimdi Mustafa Kemal Paşa gerçekten dünyadaki bir sürü gelişmeyi anında izleyen ve çok somut analizler yaparak adım atan, gücünü iyi tartarak adım atan bir insan. Ee, Bir sürü yere de sürekli adamlarını gönderiyor. Oralardan gelen istihbarat raporlarıyla filan hareket ediyor. Önlerinde bir örnek var. O örnek şu: 1920 yılı Nisan ayında Azerbaycan'da bir gelişme oluyor. Musavat Partisi iktidarda. Fakat Kızıl Ordu Bakü'yü işgal ediyor ve bu işgal sonrasında Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti kuruluyor. O aylarda hem Kazım Karabekir Paşa'nın hem de Mustafa Kemal Paşa'nın Azerbaycan'a gönderdiği kişilerin verdikleri raporlar elimizde. O iki raporda da deniyor ki işte burası tamamıyla Sovyet Rusya'nın kontrolü altında. Önemli yerlerde Ruslar görevli. Görünüşte Azeriler var ama işi yöneten tamamıyla dışa bağımlı olarak Ruslar. Yani Sovyet Rusya'nın yönetim kadroları. Ayrıca şeyi çok iyi biliyor. Özellikle 1920 Temmuz-Ağustos'ta Komünist Enternasyonel'in ikinci kongresinde Komünist Enternasyonel'e katılmak için 21 koşul aranıyor. Böyle bir karar alınıyor. 21 İkinci koşul mi, üçüncü mü hocam? Pardon. Komünist kongrede. ikinci. İkinci, Tamam. yani 1920 Temmuz Ağustos'unda toplanan, yani Hı hı. birinci kongre, yani şöyle belki izleyicilerimiz açısından hatırlatmakta yarar var. Birinci Enternasyonel dediğimiz İngiliz ve Fransız sendikacılarının 1864'te Hı Londra'da hı. kurduğu, daha sonra Marx'ın bir entelektüel birikimi sayesinde belirli bir ağırlık kazandırdığı, 1872'de Avrupa'daki faaliyetlerine büyük ölçüde son veren, merkezini Amerika'ya taşıyan, 1876'da da kendini fesheden örgütlenme, Birinci Enternasyonel. Hı hı. Büyük Fransız Devrimi'nin 100. yıl dönümünde de 1889'da Paris'te yapılan bir toplantıda ikinci Enternasyonel kuruluyor. Bu Hı hı. sosyalist partiler, sosyal demokrat partiler, ama o yıllarda sosyal demokrat dediğiniz mi Marksist anlaşılıyor. İşçi partilerin üst örgütü. Bu da 1914'te Birinci Dünya Savaşı başlayınca fiilen sona eriyor. Rusya'da devrim olduktan sonra Lenin ve arkadaşlarının beklentisi Avrupa'da bir dizi ihtilalle, çünkü Birinci Dünya Savaşı'nda milletin iflahı kesilmiş, hiç beklenmedik uzunlukta ve tahripkarlıkta bir savaş olmuş. Onun için İngiliz ordusunda, Fransız ordusunda asker ayaklanmaları var, halk perişan. Çünkü o yıllara kadar, Birinci Dünya Savaşı'na kadar ki savaşlar meydanda savaşıyorlar ama sıradan insanlar çok etkilenmiyor. Ama Birinci Dünya Savaşı'na uzun süre büyük savaş dendi. Çok büyük tahribat ve ülke halklarının tümünün büyük etki yaşadığı bir savaş. Onun için bir devrimci durum bekliyorlar. İstedikleri gelişme olmayınca 1919'un Mart ayı başında pek de öyle fazla hazırlıkta olmadan Komünist Enternasyoneli kuruyorlar. Üçüncü Enternasyonel veya Komintern. Hı Ama hı. kimlerin bu örgüte katılacağı konusundaki düzenlemeler ikinci kongrededir. 21 şart diye bilinen, son derece merkeziyetçi, çeşitli ülkelerdeki o zamanki adıyla Sosyalist Parti, Komünist Parti, o örgütlerin tamamıyla bu yeni oluşturulan Komünist Enternasyonel'in birer parçası haline getirildiği, oradan gelen emir ve talimatlarla mücadele ettikleri, hareket ettikleri bir yapılanma oluyor. Mustafa Kemal Paşa bunları yakından izliyor. Çünkü o dönemde Tevfik Rüştü Aras'ı Moskova'ya gönderiyor. Komintern'e girmek için başvuruda bulunuyorlar. Fakat o dönemde işte o ülkedeki kişiler Mustafa Kemal Paşa'nın bu girişimini olumlu karşılamıyor ve Tevfik Rüştü Aras aracılığıyla Komünist Enternasyonel'e girme başvurusu
Komintern tarafından kabul edilmiyor. Gerçi 1926'da Çin'de Chiang Kai-shek'i ve Kuomintang'ı Komintern üyelerine alıyorlar ama Mustafa Kemal Paşa konusunda olumsuzlar. Dediğim gibi o yıllarda Mustafa Kemal Paşa'yı güçlü olarak da görmüyorlar. Mustafa Kemal Paşa'nın ilk başarısı yani Birinci İnönü Savaşı Ocak 1921. Ondan sonra 16 Mart 1921'de Moskova ile Sovyet Rusya ile yapılan anlaşmalarla Anadolu'daki mücadele bir parça rüştünü ispat etmiş oluyor. Ama esas 13 Eylül 1921'de Sakarya Zaferi ile birlikte Sovyet Rusya Anadolu'daki mücadeleyi Mustafa Kemal Paşa'nın götürebileceğine ikna oluyor. Evet. Enver Paşa'ya da dirsek çeviriyor. Hı hı. Hocam şimdi ihtiyaçların durumu bu şekilde. Bu arada Çerkez Ethem olayı var. İşte o devreye giriyor. Zaten onu daha önce de biraz konuşmuştuk ama Çerkez Ethem'in de sanıyorum ideolojik olarak bir yakınlığı yok. O acaba kendisini bir şekilde orada ispat etmeye mi çalışıyor? Hani çünkü hani bazı insanlarda böyle bir liderlik vasfı gibi bir şey hissedebilir kendisinde. Çerkez Ethem'in niyeti neydi? Yani Çerkez Ethem başlangıçta Kurtuluş Savaşı'na destek veriyor biliyoruz. Ama ondan sonra kendi kafasına göre hareket ettiğini yer yer görüyoruz. Ancak bizim hani bu son programlarında öğrendiğimiz şey sizden Kurtuluş Savaşı'nda ayrıca bir Rusya'nın da oyununa gelmesi gibi bir durumu var. Ki daha sonra işte şey yapıyor Yunanistan saflarına da geçiyor. Yani çok değişik bir kişilik. Çerkez Ethem'le ihtiyaççıların arası nasıldı mesela? Onu nasıl değerlendirirsiniz? Çerkez Ethem bir kere üç kardeş bunlar. İki kardeşi mecliste milletvekili. Tevfik Bey bir de bir abisi daha var. Çerkez Ethem gerçekten 1920 yılında belirli ayaklanmaların bastırılmasında çok önemli katkılarda bulunuyor. Ancak düzenli ordu anlayışına ve o ordunun disiplini altına girme anlayışına karşı olan bir insan. Açıkçası işte Kuvayi Milliye, Kuvayi Seyyare dedikleri şeyler ve açıkçası bizim hukuk devleti yani Mustafa Kemal'in attığı her adım bir hukuki dayanağı vardır, meşruiyeti vardır. Çerkez Ethem bir gerilla önderi ama gerilla savaşıyla düzenli ordu yenilmez. Gerilla savaşıyla düzenli orduyu rahatsız edersiniz, gelişmelerini engellersiniz filan ama onu başarıya götürecek, o mücadeleyi başarıya götürecek olan mücadele doğrudan doğruya düzenli ordular arasındaki mücadeledir. Çerkez Ethem'in böyle bir derdi yok. Çerkez Ethem özellikle de hukuki düzenlemeleri, çok keyfi uygulamaları filan var. Ve açıkçası biraz da havalara da giriyor. Kendi anılarında Sovyet yani Bolşeviklerin onu çok önemsediklerini ve bu Mustafa Kemal Paşa'dan daha da fazla itibar ettiklerini filan söylüyor. Bu tür şeyleri söz konusu, davranışları söz konusu. Bir de özellikle Yozgat'taki ayaklanmayı bastırdıktan sonra mecliste ayakta alkışlanılıyor. Çok itibar gösteriliyor filan. Ve Anadolu'da o dönemde Sovyet Rusya'nın Anadolu'daki mücadeleyi ele geçirmeye yönelik çabalarında Sovyetlerin çok umut bağladığı bir araç haline dönüşüyor. O dönemde Anadolu'da iki tane daha önceki programlarda da konuşmuştuk. İki tane önemli Sovyet vatandaşı var. Şerif Manatov ve Zinetullah Nevşirvanov diye. Bunlar Yeşil Ordu'yla ve Çerkez Ethem'le bağlantı kuruyorlar. Ve Çerkez Ethem Eskişehir'de de o dönemde Arif Oruç'un çıkarttığı bir dergi falan var. Böyle Anadolu'daki mücadeleyi ele geçirmeye yönelik bir stratejinin unsuru oluştururuyorlar. Mecliste de Mustafa Kemal Paşa'ya karşı olanların oluşturduğu bir halk zümresi diye bir grup var. Bayağı da güçler mecliste. İçişleri Bakanlığı seçimi yapıldığında Tokat Mebusu Nazım Bey, bu komünistlerle bağlantılı, o
bakan seçiliyor. Mustafa Kemal Paşa'nın adayı seçilemiyor. Mustafa Kemal Paşa bu kişiyi istifa ettirterek yerine kendi adamını ikinci bir seçimde görevlendirtebiliyor. Yani Çerkez Ethem, açıkçası bazı arkadaşlar bu konuda hassas oluyor. Çerkez kökenli insanlarımız Çerkez Ethem konusunda, ama Çerkez Ethem mücadelenin bir döneminde önemli katkılarda bulunan, bir dönem Ankara'yı koruyan en önemli milis gücünü oluşturan, ancak keyfi yağmalarıyla, adam öldürmeleriyle, Evet. hukuk Hı hı. konusundaki duyarsızlığıyla büyük zararlar verebilecek olan bir kişi. Nitekim daha sonra bir ayaklanma, yani 27 Aralık 1920'de Milli Ordu'ya katılma konusundaki olumsuz tavrı nedeniyle üzerine gidildiğinde ayaklanıyor 27 Aralık'ta. 27 Aralık'ta ayaklandıktan sonra çok büyük çatışma olmadan askerleri dağılıyor. Kendisi de Yunan tarafına katılıyor. Yunan tarafına geçiyor. Hani daha sonra şunu yapmadı bildiğim kadarıyla. Hani Yunanların safında milli mücadeleye karşı savaşa filan girmedi. Öyle bir ihanet noktasına da gelmedi, ama açıkçası Anadolu'daki mücadelenin en kritik anında Anadolu'daki mücadeleyi zayıflatacak bir ayaklanma başlattı. Ama yine bir dönem, dediğim gibi, özellikle belirli iç isyanların bastırılmasında kuralsızlığı, acımasızlığıyla da olsa onları bastırmada çok etkili oldu. Ankara'nın açıkçası güvenliğinin sağlanmasında da önemli katkıları oldu. Ama daha sonra ayak uyduramadı. İşte Sovyet Rusya da onu kullanmaya çalıştı. Evet hocam. Şimdi Tukaçevski'ye de geçeceğiz. Ondan önce ben bir liste var burada, 163 kişilik kitapta Türkiye adına Doğu Halklarının Birinci Kongresi'ne katılanların listesi. Bunu incelediğimiz zaman hocam, Trabzon'dan mesela çok giden var. Tabii o tarafa daha yakın olan, o bölgeye yakın olan, işte Trabzon olsun, Samsun olsun. Değişik bölgeler, bazılarının bölgesi belki bilinmiyor, ama ben şu 117, 118, 119'da yazdınız. Rabiye, Naciye, Fevziye. 3 tane de kadın var. O çok ilgimi çekti. O sayfa 27'de. Sayfa 27'de. Şimdi öyle bir dönemde, yani kadın hakları yok, şey filan. Ya Türkiye'den Doğu Halkları Kongresi'ne katılacak kişilerin arasında, değil mi, 3 tane de kadın var. Öyle gözüküyor. Rabiye, Naciye, Fevziye. Bu 3 kız kardeş miydi hocam? Yanlış hatırlamıyorsam. Bilmiyorum. Emin değilim ama öyle bir şey aklımda kalmış benim. Ancak bu 3 tane de kadının olması çok ilginç geldi bana gerçekten. Hani bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir de hani sizinle ben şey için soracaktım. Daha önce konuştuğumuz zaman hani Cumhuriyet döneminde tevkifata uğradıklarında sayı oldukça düşüktü. Şimdi o döneme göre bu Doğu Halkları Kongresi'ne katılacak sayı olarak, hani fikirsel olarak da çok yüksek geldi bana. 163 kişi, ama hani o dönemde bu fikre eğilim fena değilmiş yani. 163 kişi, içinde 3 tane de kadın gözüküyor. Yani ilginç gerçekten geldi bana. Şöyle, Doğu Halkları Kurultayı 1920 yılı 7 Eylül'ünde toplanıyor. Amaç da o dönemde İngiltere ve Fransa ve diğer 12 ülke, toplam 14 ülke Sovyet Rusya'ya saldırırken onların cephe gerisinde, sömürgelerde bir hareketlilik başlatmak veya hareketlilik başlatırız diye tehdit etmek bunları. Sonunda tehdit etmenin ön planda olduğu anlaşılıyor. Çünkü İngiltere bu Doğu Halkları Kurultayı'ndan 6 ay sonra, 16 Mart'ta Sovyet Rusya ile ilk antlaşmayı imzalıyor ve Sovyet Rusya'nın büyük açlık yaşadığı dönemde ticari ilişkileri geliştiriyor. O dönemde bütün Doğu ülkelerine mektuplar gönderiliyor. Bu mektuplarda öyle herhangi bir delege olma konusunda koşul getirilmeden insanlar bu kongreye katılmaya çağrılıyorlar. İşin ilginç işlerinden biri, de ilginç yanlarından, mesela Şevket Süreyya Aydemir de o dönemde Bakü'de
Anadolu'dan, Edirne'den, Azerbaycan'daki müsavat hükümeti Türkiye'den öğretmen isteyince oraya gitmiş. O da Doğu Halkları Kurultayı'na delege olarak katılıyor. Esas katılanların bir bölümü de Mustafa Supin'in 1918 yılında Moskova'da kurduğu Türkiye Komünist Teşkilatı. Bu kadınların oradan gelmiş olabileceğini düşünüyorum. Yani Trabzon'dan gelmeden çok Sovyet Rusya'da, çünkü Olabilir. Evet. Sovyet Rusya'da Bakü'de İttihatçıların da kurduğu bir komünist fırkası var. Onların delegeleri de Doğu Halkları Kurultayı'na katılıyor. Zaten Doğu Halkları Kurultayı'nın sona ermesinden bir iki gün sonra da 10 Eylül'de Mustafa Supin'in önderliğini yaptığı Türkiye Komünist Teşkilatı, Türkiye Komünist Fırkası kuruluyor. Ama Türkiye'den bir sürü insan gidiyor. Mustafa Kemal'in adamları da var gidenler arasında. Kazım Karabekir'in görevlendirdiği birkaç subay var. Yani çok farklı kesimlerden insanların yer aldığı bir konu. Yani. Evet, Evet, yani katılma amaçlı da gitmiş olabilirler. Hepsinin belki hani o düşüncede olmasına gerek yok ama katılma amaçlı da gitmiş olabilirler. Evet. Hocam şimdi Mihail Nikolayevich Tukhachevski. Şimdi Anadolu'daki Sovyetlerin örgütlenmelerine geçecek olursak, yani bu tabii Kurtuluş Savaşı dönemi karışık bir dönem olduğu için tam da o dönemlere denk geliyor. Hani bu kadar rahat belki nasıl örgütlendi diye insanlar şu anda günümüzde düşünebilir ama o dönemde tabii dağılmış, işgal edilmiş bir ülke var. Sınırlardan rahat geçiliyor. Sovyetler, yani Soğuk Savaş döneminde değiliz. Türk Cumhuriyetleri ile ilişkiler var. Dolayısıyla bu insanlar herhalde çok rahat, tabii arkalarında da hani sizin açıkladığınız gibi Türkiye'de destekçileri olabilir. Yani Rusya ile çalışmak isteyen veya Rusya'nın hamiliğinde bir kurtuluş mücadelesi verileceğine inanan destekçileri de olabilir. Şimdi Mihail Nikolayevich Tukhachevski dışarıdan devrim stratejisini geliştiren kişi olarak görüyorsunuz değil mi hocam? Sovyetler Birliği'nde. Bunun boyutları nedir? Hani bu insan daha sonra Mareşalliğe de yükselmiş ama Türkiye'de ne gibi sonuç alabildi bu çalışmalardan? Ne umdular, ne buldular? Yani öyle soralım. Tukhachevski çok önemli bir adam. Yani Kızıl Ordu'nun Napolyon'u diye isimlendirilen çok parlak bir asker. Bir özellikle iç savaş sırasında Beyaz Ordularla mücadelede çok önemli başarılar elde ediyor. Anarşistlerin bir ayaklanması vardır, Kronstadt ayaklanması diye. O ayaklanmayı bastıran birliklerin başında. 1920 yılında Polonya ile savaşta komutan, galiba başkomutan. Çok parlak bir adam. 1935'te Mareşalliğe yükseltiliyor. 1937'de de ensesine bir kurşun sıkılarak öldürülüyor. Şimdi Tukhachevski'nin şöyle bir anlayışı var. Bu o dönemde Sovyet Rusya'da tartışılıyor. Yani biz sosyalizmi, bir ülkede sosyalizmi kurmak için ille o ülkede işçi sınıfı ayaklanıp biz ona ayaklanıp iktidara mı gelecek? Diyorlar ki hayır. Tartışıyorlar. Diyorlar ki bir ülkede komünistlerin önderliğinde bir güç ayaklanır ama bu kez yabancı bazı güçler onları engellemeye kalkarsa yardımcı olacak mıyız? İki, eğer çok güçlü değiller bu ülkedeki komünistler ama ayaklandılar, onları ezecekler, onlara yardımcı olacak mıyız? Tukhachevski biraz daha öteye gidiyor. Diyor ki o ülkede hiç öyle güçlü bir komünist hareket de yok. Biz gidip dışarıdan buna süngünün ucunda devrimi taşımak diyorlar. Şey yapacak mıyız? Şimdi Tukhachevski şöyle bir yazısı var. Dışarıdan devrim diye. Aktarıyorum. Ayaklanma anından itibaren proletarya yalnızca kendi ülkesinin burjuvazisiyle bir savaşa katılmakla kalmaz. Fakat aynı zamanda eşit olmayan koşullarla tüm dünyanın burjuvazisiyle karşı karşıya gelir. Böylece bu süreç geliştikçe işçi sınıfı ile burjuva sınıfı arasındaki mücadele tümüyle bir ülkeyle sınırlı olmaktan çıkar ve proletaryanın artık kendisini pasif bir rolle kısıtlayamayacağı bir uluslararası savaşa dönüşür. İşçi sınıfının devrimci ordusunun komşu burjuva devletinin sınırlarının ötesine saldırması, orada burjuvazinin gücünü devirebilir ve diktatörlüğü proletaryanın ellerine aktarabilir. Yani açıkçası
diyelim Kızıl Ordu başka bir ülkeyi işgal edip orada kendine uygun bir düzen kurabilir diyor. Devam ediyorum. Genel olarak bir burjuva ülkesinde iktidarın ele geçirilmesi iki yolla olabilir. Birincisi, bu ülkedeki işçi sınıfının devrimci ayaklanması aracılığıyladır. Ve ikincisi, komşu proleter devletin silahlı eylemi aracılığıyladır. Yani açıkçası onun ordusunun, Kızıl Ordu'nun o ülkeyi işgal etmesiyledir. Bu her iki durumda amaç aynıdır. Sosyalist devrimi yapmak. Bu ikisinin de doğal olarak tüm ülkelerin işçileri için eşit değerde kabul edilmesi gerektiğinin nedeni budur. Yani açıkçası Tukaçevski çok açık biçimde bir ülkede sosyalizm kurulması için ille o ülkenin işçi sınıfının ayaklanıp iktidara gelmesi gerekmiyor. Komşu ülke, neresi komşu ülke? Anadolu. O ülke işgal edilebilir ve o ülkede bu Kızıl Ordu'nun işgali aracılığıyla bir sosyalist iktidar eğer kurulabiliyorsa, ne biçim sosyalist oluyorsa o kurulabilir. Böyle bir anlayışları var. Bu Sovyet Rusya'da tartışılıyor. Ve Türkiye Komünist Partisi içinde de bu anlayışı savunan insanlar var. 1933'te yanılmıyorsam 33'te bir şeyin eski TKP'nin üyelerinden birinin buldum onu. Şimdi 1929 tevkifatı var TKP tarihinde. Orada Scharfmann diye bir azınlık kökenli bir komüniste hüküm giyiyor. Cezasını yattıktan sonra yurt dışına çıkıyor ve 1933 yılı bu aktardığım kaynakların tümü TÜSTAV ağırlıklı yayınlarından, yani güvenilir kaynaklar. 1933 yılında çok gizli bir rapor yazıyor Moskova'dayken. Orada aktardığı şu, aktarıyorum. Liderlerin, tırnak içinde diyor, sevdiği bir yöntem var. Şu ya da bu ülkeyi koyarken kendileriyle parti üyeleri arasında ateşli bir mesafe koymak, yükselen alevlerde kendi çorbasını pişirmek. Örneğin Türkiye'de devrim dışarıdan, yurt dışından gelen bir devrim mi, yoksa ülke içinde kabaran bir devrim mi olacak konusunu ele alalım. İsmail ve Hüsamettin, yani İsmail Bilen ve Hüsamettin Özdoğu ve takımı büyük laflar sarf ederek, hele de diğer tarafa karşı hakaretler yağdırarak Türkiye'de devrimin yalnız dışarıdan olabileceği tezini savunuyordu. Yani açıkçası İsmail Bilen ve işte Hüsamettin Özdoğu ekibi Türkiye'de devrim mevrim olmaz, ancak Kızıl Ordu gelir buraları işgal eder, o zaman burada sosyalizm kurulur filan. Yani 1929 tevkifat sonrasında Türkiye Komünist Partisi tutukluları, hükümleri arasında bile bu devrimi süngünün ucunda taşımak anlayışı var. Bunu da fiilen de uyguluyorlar. Yani Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Kazakistan, Tacikistan, buralarda işçi sınıfları ayaklanıp devrim yapıp Azerbaycan ya da Ermenistan ya da Gürcistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'ni kurmuyor. Kızıl Ordu buraları işgal ediyor. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Bulgaristan, Macaristan, Demokratik Alman Cumhuriyeti, Polonya, buralarda da Kızıl Ordu'nun Alman ordularını geri püskürtmesi sonrasında oradaki komünist unsurlar iktidara getiriliyor. Yani devrim süngünün ucunda taşınıyor. Yugoslavya böyle değil, Arnavutluk böyle değil, Çin böyle değil, Vietnam böyle değil, ama Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan filan artı Bulgaristan, Macaristan, Polonya, Romanya, Demokratik Alman Cumhuriyeti böyle. Yugoslavya değil, Arnavutluk böyle değil. Onlar kendi özgüçleriyle yönetimlerini kurdular. Hocam, tabii bu arada Anadolu'da Şerif Manatov ve Zinetullah Nevşivanov, bunların rolü var. Bunlar direktifleri nereden alıyorlar? Yani bu Tukaçevski ekolünden veya o taraftan mı alıyorlar? Yoksa buradaki TKP ile de işte bağlantıları ne şekilde? Yani bir kere yani şöyle düşündüğümde ben isyan edesim geliyor. Bu ülkenin vatandaşı olmayan iki kişi gelip Türkiye'de bir parti kursa, benimle aynı şeyleri söylese bile, yok kardeşim sen benim ülkemin vatandaşı değilsin, çek git kendi işine derim. Şimdi Şerif Manatov'la Nevşirvanov, Zinetullah Nevşirvanov Sovyet vatandaşı bunlar. Bunlar Ama görevli olarak Türk kökenli oldukları için
Evet, isimlerine Türkçe bakmak biliyorlar, İslamiyet'i geliyor. biliyorlar, buradaki Hı hı. gelenekleri, görenekleri biliyorlar. Şerif Manatov galiba geçmişte Çarlık Rusyası döneminde de bazı e, istihbarat görevlerinde filan çalışmış. Daha sonra Stalin'le birlikte Komintern'in böyle milliyetlerle ilgili bölümünde filan çalışmış. Bunlar gelip önce Anadolu'da bir gizli komünist partisi kuruyorlar. Hafi gizli demek. Hafi Türkiye Komünist Fırkası diye bu Hı iki hı. kişi parti kuruyor Türkiye'de, Anadolu'da. Daha sonra Mustafa Kemal Paşa'nın tepkileri üzerine sağdan soldan buldukları bazı insanlarla birlikte bu Hafi yani gizli Türkiye Komünist Fırkası'nı legale dönüştürüyorlar ve Türkiye Halk İştirakî Fırkası oluyor. Bu Sovyet Büyükelçiliği ile çok yakın işbirliği içinde bunlar iş yapıyorlar. Hatta dönem dönem Sovyet Büyükelçilerinin de onursal yönetici falan falan oldukları bir parti söz konusu. Yani Anadolu'da önce Şerif Manatov ve Zinetullah Nevşirvanov'un Hafi Türkiye Komünist Fırkası diye kurdukları, sonra Türkiye Halk İştirakî Fırkası'na dönüşen Ankara merkezli, Eskişehir'le bağı olan, Eskişehir'de de bir şubesi olan bir örgütlenme söz konusu. Tamamıyla Sovyetlerden gelen emir ve talimatlara göre hareket ediyorlar ve açıkçası hani belki kafalarındaki model işte Kızıl Ordu'nun da desteğiyle yarın bir gün diğer bazı ülkelerde yapılabildiği gibi buradaki mücadelenin açıkçası ele alınabilmesi, önderliğin ele geçirilmesi. Zaten Mustafa Suppi'nin geçen programda da konuşmuştuk. Moskova'ya yazdığı mektupta da işte Anadolu'ya geçip önderliği ele geçireceğiz. Öyle yardım Büyük Millet Meclisi'nin emrine girmek gibi bir anlayış söz konusu değil. Yani Türkiye Komünist Hareketi 1950'li yıllara kadar, yani bazen ben düşünüyorum da Türkiye Sosyalist Hareketi'ne en fazla neler zarar verdi diye. Yani tamam büyük fedakarlık etmişler, büyük sıkıntılar çekmişler, hapis yatmışlar falan falan ama bu 1950'li yıllara kadar e, Türkiye Komünist Partisi Moskova'dan gelen talimatlarla milli olmayan bir çizgiyi sürdürdükleri için Türkiye'nin temel değerlerine, Türkiye'nin bağımsızlığına saygı göstermedikleri için, bayrağımızı sahiplenmedikleri için, oradan gelen paralarla varlıklarını ve faaliyetlerini sürdürdükleri için, oranın talimatlarıyla politikalarını belirledikleri için büyük zarar vermişler. Yani bugün eskiden eski TKP'ye ilişkin yapılan suçlamaların çok büyük bölümü e, doğru ve büyük zarar vermişler. Ve bu ta 1920'de başlıyor. Hatta 1918'den itibaren İstanbul'a adamlar gönderiyorlar. Orada bir gizli komünist teşkilatı kuruyorlar. İstanbul'da yürümüyor ama Sovyet Rusya hep burayı kontrol altına alabileceği bir yer, alması gereken bir yer olarak görmüş. Hem Boğazlar hem de tam kendi Yani güneyin alacak diye. Ve çok gerçekten hani Türkiye'de sosyalizm mücadelesine çok büyük zarar vermişler. Zaten halkta da bir etkileri, yansımaları olmamış. İşte 1951'de parti tümüyle ortaya çıktı. 186 kişi mi ne yargılanır? O kadar sağdan sayın, soldan sayın o kadar yani. ya hocam ben teorik hani olarak şunu da sorayım o zaman. Tabii bu ne yardım aldılar meselesi var ama o somut şeyler. Yani bu insanların Türkiye'de sosyalist harekete gönül vermiş insanların samimi olanları. Hani Kurtuluş Savaşı'nda belki bir kurtarıcı gibi görmüş olabilirler. Belki Sovyet mandası düşünmüş olabilir bazı insanlar. Çünkü mesela Halide Edip de Amerikan mandası istiyordu örneğin. Çare bulamıyorlardı. Ama işte Mustafa Kemal tam bağımsız yolda gitmek istiyordu, yürümek istiyordu. Çünkü bunun bedeli olacaktır. Yani bu anlaşma yarın bir gün siz ülkeyi kurduğunuz zaman karşılığını isteyeceklerdir tabii ki. Hocam teorik olarak bu insanlardan gerçekten de şöyle düşünen olmuş olabilir mi? Yani bütün dünyada hani bu Troçki'nin de şeyi vardır ya böyle ilk Sovyet Rusya'yı kuranların teorileri. Tüm dünyada bu sosyalizm kurulmadıkça dünya kurtulmaz olayı. Yani buradan başlayalım. Hani Rusya merkezli çünkü orada bir devrim oldu.
O çaptan ilerleyelim ve bir dünyada sosyalizm olmadıkça bu iş olmaz, kurtulmaz. Yani böyle bir teorileri olmuş olabilir mi gerçekten? Yani buna safiyane şekilde inanarak hareket etmiş olabilirler mi? Yani galiba öyle. Yani şöyle, Paris Komünü işte 3 ay mı ne yaşıyor 1871 yılında. Ondan sonra iktidara Sovyet Rusya'da Bolşevikler geliyor. Komünist enternasyoneli kuruyorlar filan. Yani o dönemde sosyalizmi amaçlayan birçok insan açısından rüyalarının adım adım gerçekleştiği bir ülke olarak görüyorlar. Ama şunun da farkında olmaları gerek. Bu topraklar bizim topraklarımız. Bu topraklarda Mustafa Kemal şunu söylüyor birkaç kez, özellikle Ruslarla görüşmelerinde. Yani biz İthal komünizme karşıyız diyor. Komünistlik yapacaksak biz kendimiz yaparız diyor. Yani bu bizim kurallarımıza, bizim anlayışımıza, bizim geleneklerimize, göreneklerimize göre. Yani bizim Anadolu'nun gelenekleri içinde arzulanan sosyalist insan ve sosyalist ilişkilere temel oluşturabilecek bir sürü geleneğimiz vardı. Sade yaşam, dostluk, komşuluk hatırı, imece, birlikte iş yapabilmek, köy meralarının ve köyün ortak mülkiyetinde olan arazilerin birlikte kullanılması filan gibi. Yani Anadolu'nun bu tür gelenekleri var. Bu geleneklerimizle tartışılarak, kavga edilerek bir şey kurulamaz bir ülkede. Yani Anadolu'da bu feodalizmden kapitalizme geçiş 250-300 yıl filan aldı. Yani insanın insanı sömürmediği bir dünyaya farklı yollardan gidilerek belki 3-500 yıl içinde, eğer kapitalizm dünyayı mahvetmezse, ulaşılabilecek. Öyle pat diye ulaşılmıyor. İnsanlar değişmiyor. Yani o nedenle eğer, yani ki, tabii kötü niyetle yapmadılar. Bundan bir kişisel menfaat umarak Türkiye'de Sovyetler Birliği'ne bağlı ve bağımlı bir yapı oluşturmadılar. Mesela yani ben Şefik Üstü'yü düşünüyorum. Fransa'da eğitim görmüş, tıp eğitimi almış, doktor. Gelmiş Türkiye'de, o yıllarda doktor sayısı o kadar az ki, hani para kazanmak istese oho zengindi. Ya da Doktor Hikmet Kıvılcımlı, eğer hani bu işlere girmese, tırnak içinde söylüyorum, başını komünistlikle belaya sokmasa, zeki bir adam, o kadar para kazanabilirdi. Nasıl rahat bir hayatı olurdu. İşte 20 yıl mı ne cezaevinde kaldı. Yani bunların bu tavırları saygıya değer. Ama Sovyetler Birliği'ne bağlı ve bağımlı bir siyasi faaliyet gösterdiklerinde, hele hele Anadolu'da, Türkiye'de Mustafa Kemal Paşa gibi nihai olarak insanın insanı sömürmediği bir dünya isteyen ama bunun yolunun bağımsız bir ülkeden geçtiğini, özellikle Sovyetler Birliği'nin bazı ülkelerde yaptığı olumsuz işleri de bilerek bağımsızlığı savunan bir insan varken ona karşı Sovyetlerin yanında yer almak çok doğru değil. Nitekim şu oldu: 1919 yılında Anadolu'da mücadele başlayınca Şefik Üstü'nün arkadaşlarının bir bölümü yönetim kadro, o zaman Türkiye İşçi ve Çiftçi Sosyalist Fırkası vardı İstanbul'da, 1919'da kuruldu. Bu partinin bazı önder isimleri Anadolu'ya geçtiler. Komünistlik, Sovyetler Birliği'ne bağlı bir komünistlik yapmadılar. Mustafa Kemal Paşa'nın kadrosuna dahil oldular. Yapılması gereken oydu. Yani Şefik Üstü'nün de zaten daha sonra bir Mihri Belli ile yaptığı konuşmada işte keşke Anadolu'ya geçseydim diye bir üzüntüsünü ifade etmiştir. Ama geçmiyor, çünkü Sovyetler Birliği açısından boğazlar çok önemli. Sovyetlerin kafasında hep şu var: bir biçimde kendi askeri güçleriyle boğazları ele geçirmek, sonra da kendi kontrolündeki Türklere boğazları bırakmak. Çünkü bunu Çiçerin'le yazışmalarında çok açık söylüyorlar. Orada yetiştirdiğimiz insanlara devrederiz filan diye. Şimdi yani Mustafa Kemal'i Mustafa Kemal'in Sovyetlere bağımlı olmayı reddetmesini bir türlü kabullenemiyorlar. Halbuki gerçekten, hani Lenin tabii ki çok büyük bir devrimci, ama bana sorarsanız Mustafa Kemal Paşa Lenin'den daha büyük, hani böyle karşılaştırma yapılmaz ama yaptıklarıyla, gerçekçiliğiyle,
attığı adımları zamanlamayı mükemmel derecede bilmesi. Gerçekten, evet, tabii. Ve Daha dünyaya entegre olabilmesiyle Türkiye'nin çok daha gerçekçi görünüyor Mustafa Yani Kemal Lenin'in için. elinde bir siyasi parti var. Ya Mustafa Kemal Paşa'nın Bandırma vapuruna bindiğinde yanında güvendiği insan sayısı 3'tür, 5'tir. Samsun'a çıkıyor. Etrafında bir sürü insan var. Bir kısmı Enver'in adamı, bir kısmı Talat Paşa'nın adamı. Talat Paşa öldürüldüğünde Talat Paşa dediğim gibi Mustafa Kemal Paşa'ya çok saygılı davranıyor. O da Talat Paşa'ya saygılıdır. Talat Paşa'nın talimatta Mustafa Kemal'in desteklenmesi. Ama Enver hep küçümsüyor Sarı Paşa diye. Yani biz nasıl olsa bunlar bir şeyler yaparlar. Ben gelirim, yönetimi ele alırım gibi bir anlayışı var. Ama işte olmuyor. Cemal Paşa da öldürülünce onun ekibi de. Sonra gerçekçi olarak faaliyet gösteren İttihatçılar, Envercilerin epey bir bölümü de Mustafa Kemal Paşa'nın o zekasını, dehasını ve başarılarını yaşadıkça Enver'den kopup Mustafa Kemal Paşa'ya yanaşıyor. Lenin'in elinde bir parti var 1917'de. Mustafa Kemal Paşa Anadolu'ya geçtiğinde yanındaki 3-5 kişinin dışında yalnız bir adam. Zaten tüm Hı. ömrü boyunca yalnız bir adam. Yani Evet. yani onun için ona rağmen iş başarıyor. Evet, tabii Rusya'da o sosyalizmin altyapısı da oluşmuştu. Yani işçiler, köylüler, okuyan öğrenciler, gizli gizli okuyanlar, Çarlık Rusya döneminde bir okumuş halk kitlesi de vardı. Ama Anadolu'da maalesef öyle örgütlü bir kitle çok yıpranmıştı Anadolu çünkü. Yani 10-11 yıl boyunca savaşlarla çok yıpranmıştı. Yani Atatürk bence de çok gerçekçi bir insan hocam. Hocam sanıyorum o Montreux Sözleşmesi'yle bir karara bağlandı ve Rusya'nın da güvenliğini sağladı değil mi Boğazlar? Yani Montreux Sözleşmesi'nin olması Rusya'yı da kurtardı tabii ki. Evet. Şimdi 1923-24 Temmuz'unda ve 24 Temmuz 1923'te imzalanan Lozan Antlaşması'nda Boğazlar bir uluslararası statüye çevrildi ve Bence. bir komisyona devredildi. Fakat Komisyon, evet. 1930'lu yılların başlarında Mustafa Kemal Paşa şartların uygun olduğunu görerek Sovyetlerin de desteğini de alarak bu Montreux Boğazlar Sözleşmesi dediğimiz sözleşmeyi 1936'da imzalattı. Burada Sovyetlerle bir kapışma var yalnız. Sovyetlerin taleplerinin dışında bazı şeyleri Türkiye savundu ve kabul etti. Yani şöyle bazı gelişmeleri hatırlatayım. 1932'de Almanya'da Naziler seçimlerde çoğunluğu sağlıyor, Temmuz seçimlerinde. 33 Ocağı'nda Alman Devlet Başkanı Hindenburg Hitler'i başbakan olarak atıyor. 1 Mayıs 1933'te Almanya'da tüm ilerici güçlere, komünistlere, sosyalistlere, sosyal demokratlara karşı, Yahudilere karşı baskı başlıyor. Bunun üzerine Sovyetler Birliği politikalarını değiştirdi. 34'te Birleşmiş Milletler Cemiyeti Akbam'a dahil oldu. Türkiye'ye yönelik politikaları zaten iyiceydi, daha da yumuşak hale geldi. Montreux Boğazlar Sözleşmesi'ne giden süreçte Türkiye'yi destekledi. Ne sağlandı? Boğazların Türkiye'nin kontrolüne geçmesi ve silahlandırılabilmesini sağladı. Ama Türkiye yine çok akıllı bir politika izledi. Boğazların silahlandırılması konusunda Sovyetler Birliği bu işi onlar yapmak istedi. Türkiye bunu kabul etmedi. Almanlarla işbirliği içinde boğazların silahlandırılması işini yaptı. Bu nedenle zaten 36'dan sonra Türkiye Sovyetler Birliği ilişkilerinde ciddi bir soğukluk ortaya çıktı. Ama boğazların silahlanmasında Türkiye Sovyetlere güvenmedi. Hı hı. Evet hocam. Şimdi hocam peki Kurtuluş Savaşı sürecinde tabii Gümrük Anlaşması yapılıyor. Bir de Rusya ile anlaşma, Kars Anlaşması yapılıyor. O süreçte o zaman o süreçte bir Mustafa Kemal tabii ki ciddiye alınıyor artık değil mi? Artık o süreçten sonra resmi olarak Mustafa Kemal muhatap. Evet. Ama kritik dönüm 13 Eylül 1921. 22 gün 22 gece süren Sakarya Savaşı'ndan milli güçlerin zaferle çıkması ve açıkçası Yunan ordusunun epey kayıpla birlikte geri çekilmek zorunda kalması. O zamana kadar da yani her devlet kendi çıkarını korur. Ben burada Sovyet Rusya'nın kendi çıkarını koruduğu için
eleştirilmesi gerektiğini düşünmüyorum. Siz akıllı olacaksınız. Hiçbir ülkenin başka bir ülkeyle sürekli dostluğunun olmayacağını bileceksiniz. Onun çıkarıyla sizin çıkarınızın örtüştüğü yerlere bakacaksınız. Yani ilk başlardaki o 1921 yılının ilk aylarındaki antlaşmalar esas 1921 13 Eylül sonrasında gündeme geliyor. Benim çok önemsediğim bir olay, belki daha önce konuşmuştuk. Ukrayna Ordular Komutanı Frunze'nin Anadolu'ya gelip Mustafa Kemal Paşa ile 1921 aralığında yaptığı konuşma. Çok saygılı davranıyor Frunze. Büyük bir Rusya'ya döndükten sonra bir süre sonra hayatını kaybediyor. Biraz da karışık bir kayıp o. Ama çok nitelikli bir adam. Anıları da yayınlandı. Orada Mustafa Kemal Paşa'ya karşı çok saygılı. Muhtemelen Lenin'den aldığı talimatlarla siz diyor burada yukarıdan aşağı bir devrim yapıyorsunuz. İşte onları anlatıyor filan. Ve 22 Ocağı'nda da Mustafa Kemal Paşa'nın Lenin'e yazdığı önemli bir mektup vardır. İşte bağımsızlığımız kazandıktan sonra devletçiliği çok önemseyeceğiz diye özetlenebilecek bir şey. Yani bunu yaparken ben hep şey düşünüyorum, yani nasıl harekete geçirmiş. Bugün yayınladığım bir yazı var. Osmanlı döneminde Türklük aşağı yukarı silinmiş falan gibi. İnsanlar kendilerini Türk olarak nitelendirmiyorlar çoğunluğu. Şevket Süreyya'nın Birinci Dünya Savaşı'ndaki bazı gözlemleri var. Yakup Kadri'nin ilk basılışı 1932 olan Yaban'da yazdığı bazı alıntılar var ki ana olduğunu düşünüyorum. Ondan önce bir Macar Türkoloğun ve bir Fransızın yazdıkları filan var. Yani insanlar Türk diye bakmıyordu, Türk'üm demiyordu. Osmanlı'da hep aşağılanan, açıkçası imparatorluğun askeri açıdan, mali açıdan yükünü çekmiş olan Türkler hep aşağılanmıştı, itilmişti. Açıkçası siyasi ve önemli görevlerden dışlanmıştı filan. Bu insanlarla Mustafa Kemal Paşa bu mucizevi mücadeleyi verdi. Tabii yanındaki arkadaşlarla da. Hocam şimdi bir iki konu daha var. Öncelikle hani hep kafalara takılan, sizinle biraz daha üstü kapalı konuşmuştuk ama Kurtuluş Savaşı'nda gelen yardımlar nereden geldi? Şimdi ben öncelikle İttihatçılar Rusya'dan ya da Enver Paşa yani o Rusya ile ilişkileri olan insanlar hani şeyi kastetmiyorum. Türkiye Komünist Partisi yardım aldı hani sonradan o ayrı. Bu o dönemde aldılar mı? Yani maddi yardımlar yapıldı mı İttihatçılara? İttihatçılara yapılmadı. Mustafa Kemal Paşa, yani 16 Mart 1921'de imzalanan anlaşma sonrasında ilk başta az miktarlarda ama özellikle Sakarya Savaşı'ndan sonra, o Anadolu'nun zaferinden sonra çok ciddi miktarda, yani bir dönem, yani şimdi tam sayıları hatırlamıyorum, vermek de pek doğru değil ama onlardan aldığımız tüfek, makinalı tüfek, top, mermi, altın Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasına önemli katkılarda bulundu. Yani bu kesinlikle küçümsenmemesi gereken bir şey. Peki bunu çok büyük özveriyle mi verdi Sovyet Rusya? Hayır. Çünkü 1920 Kasım'ında o Sovyet Rusya'ya 1918 yılında saldıran o 14 emperyalist devlet büyük ölçüde yenildi ve onların bıraktıkları silah, cephane filan aktarıldı ağırlıklı olarak. Beyaz ordulardan ele geçirilenler aktarıldı. Önemli şey bu. İkincisi de Hindistan Müslümanları deniyor. Bu daha sonra 1948, 49, 49 galiba Pakistan olan şeyler. Burada Ya Buhara'dan da geldiği söyleniyor yardımların. evet, yani Azerbaycan'dan da gelen var. Bu yani insanlar Anadolu'daki mücadeleyi önemsedi, sömürge halkları da. Yani Sovyet Rusya ve onunla bağlantılı olan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetlerinden gelenin dışında mesela Hindistan'da Müslümanlar örgütlenip Anadolu'daki mücadeleye katkıda bulunmayı, yani fiilen gelip asker olarak çarpışmayı falan düşünüyorlar. Bu Lenin'in 1920'deki
oralarda bir ayaklanma çıkarma girişiminde Hintli Roy bunları Anadolu'ya gelmeyi düşünenleri örgütleyip İngilizlere saldırmayı planlıyor. Daha sonra kalıyor. Yani özellikle İngiliz sömürgelerinde Anadolu'daki mücadele müthiş bir etki yapıyor. Ve hele zaferle sonuçlanması bu mücadelenin önemli. Ama Sovyet Rusya'dan ciddi yardım aldık. Ama Hı hı. bunu açıkçası tırnak içinde kötü bir ifade olacak ama yani babaların hayrına yapmadılar. Onlar açısından da güneylerinde onlarla dost geçinecek bir ülkenin, Mustafa Kemal gibi birinin komutasındaki, başkanlığındaki bir ülkenin olması belki ileride onlara da yani bu ülkeyi de kendilerine katabilecekleri umudu filan vardı. Boğazlar çok önemliydi. Başka türlü kontrol altına alamıyorlardı. Yani hiçbir ülke tırnak içinde babasının hayrına başkasına 5 kuruş vermez. Tabii. Herkesin kendi hesabı vardır. Sovyet Rusya'nın da ve sonra Sovyetler Birliği'nde hesabı vardı. Anadolu'da Mustafa Kemal Paşa gibi birinin önderliğindeki bir harekette Sovyetler açısından güvenilir ve yardım edildiğinde karşılığı çeşitli biçimlerde alınabilecek bir örgüt, bir yapıydı Anadolu'daki mücadele. Ama yani Hocam, ciddi önemli Müderrisoğlu'nun kitabı var. Bir dönem Maliyet Tetkik Kurulu vardı. Maliyet Tetkik Kurulu'nda bir şey Müderrisoğlu ana milli mücadelenin mali kaynakları diye 1970'lerin başında bir kitap yayınladı. Bence en güvenilir kaynak odur. Bir de Yerasimos'un Türk-Sovyet ilişkileri kitabında biraz farklı rakamlar veriliyor. Ama her iki rakamda gerek Müderrisoğlu gerek Yerasimos'un kitaplarında yani çok büyük miktarda silah, cephane ve altın var. hı hı. Ne diyeyim Evet hani hocam. katkıda bulun. Şimdi eski TKP'de hainlikle suçlanan önderler. Yani aslında e, bu tip yapılarda diyelim hocam, bir de felsefi düşünen insanlar, zeki insanlar da oldukları belli ama bir iç liderlik mücadelesi de olabilir. Yani kimse kimsenin liderliğini beğenmeyebilir, herkes herkesi eleştirebilir. Ancak bize de o sosyalist gelenekten gelen bu tarz bir yapı var şu anda. Mesela sosyalistler de birbiriyle anlaşamayabiliyor. Sosyalistler de birbiriyle çatışabiliyor. O dönemde de anlaşamamış olabilirler. Şimdi ben şunu sormak istiyorum. TKP'de o dönemde önderlik mücadelesi nasıldı? Gene böyle dağınık mıydı? Şu anki Türkiye'de de öyle. Çünkü pek çok sosyalist parti var mesela. Bu insanlar neden uzlaşamıyorlar? E, Yani bir noktada sonuçta sosyalizmi savunuyoruz diyorlar. Ancak hem oradan geleneksel olarak gelen yapı hem şu anki yapıyı nasıl birbirine bağlarsınız? Neden bir birlik içerisinde olamıyorlar sosyalistler, öyle söyleyeyim. Yani bir kere 1960'larda da bölünmeler oldu, 70'lerde de bölünmeler oldu. Türkiye'de yapılması gereken işler konusunda farklılıklar 60'larda ve 70'lerde ön plandaydı. Yani diyelim Türkiye İşçi Partisi içinde 1961'de kurulduktan sonra 62 9 Şubat'ında Mehmet Ali Aybar başkan olduktan sonra 67'ye kadar filan aşağı yukarı diyelim birlik var. Daha sonra Mehmet Ali Aybar'la Beycan'ın ve Sadun Aren ve Nihat Sarkın ayrılıyor. Daha sonra Sadun Hoca ile Beycanımlar ayrılıyor. 1900 o arada Doğan Özgüdenler Ant'ı çıkarttı. İşte o arada Reşat Fuat Baraner TKP'nin önemli adamlarından biri ve Mihri Belli Türk solunu çıkardı. Yani görüş farkı 60'lı yıllarda yapılması gereken işler konusunda görüş farklılıkları bölünmelere neden oldu. 70'li yıllarda yine aynı şekilde yine siz kavga dediniz. 12 Eylül öncesinde TKP'lilerle halkın kurtuluşçuları birbirlerine silahla çatışıyorlardı. Aynı siyasi çizgiden THKPC geleneğinden gelen Devrimci Yol'la Kurtuluş grubu karşılıklı adamlar öldürdüler belli bölgelerde etkinlik kurmak için. Aydınlıkçılara Mao'cu bozkurtlar diyordu TKP'liler. Onlar da ona aynı şekilde hakaret ediyorlardı. Çünkü eski TKP olduğu ve tanrıdan gelen
talimatlara göre ettiği için aralarında ciddi görüş farklılıkları olduğu için 1900 Evet. Duyuyorum hocam merhaba. sesinizi. Ben şöyle Buyurun. özetleyeyim, kesinti oldu bir ara. Evet, evet, evet. 1960'lı 70'li yıllarda ve günümüzde sosyalist hareketlerin bu kadar bölünmesinin nedeni görüş farklılıkları. Ama eski TKP içinde görüş farklılıkları nedeniyle saflaşmalar yok. Çünkü ne yapılacağını zaten Sovyetler Birliği karar veriyor. Komintern'den gelen talimatlar var. Komintern'in Türkiye'de temsilcileri var. Türkiye'deki Merkez Komitesi'nin neredeyse üstünde gibi. O zaman karşılıklı suçlamaların nedeni ne? Bir, polisteki tavırdır. Evet. Evet hocam sesinizi duyuyorum şu anda. Mesela 1951 tevkifatında işte Zeki Baştımar, TKP Merkez Komite Sekreteri işte çok suçlanmıştır ve cezaevinde bir tarafta Reşat Fuat Baraner mihri belli, diğer tarafta Zeki Baştımar gibi ayrı komünler filan oluşmuştur. Yani ağırlıklı olarak 1920'li yıllardan 19